Efendim merhabalar, astroloji uzmanı Petek Seyran bizimle birlikte. O artık sürekli konuğumuz oldu ve bizi kırmıyor. Teşekkür ederim Petek, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Tekrar burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ocak ayından Mart 5'e kadar akan takvimde çok önemli kritik gökyüzü hareketleri var. Özellikle 14 Ocak'ta çok önemli bir dolunay var ve etkileri tüm dünyaya gebe. Öyle başlayalım. 14 Ocak bize neler söylüyor? Şimdi tabii bu Ocak ve Şubat döngüsü dediğimiz döngüler aslında Jüpiter'le Uranüs'ün çok etkili olduğu dönemleri gösteriyor bize. Şimdi bunu biz daha önce yaşamıştık. Ne zaman yaşamıştık? Nisan ayında yaşamıştık. Mayıs ayında yaşamıştık. Yine böyle her iki gezegen de bir araya geldiğinde değişimleri çok ciddi bir şekilde tetikliyorlar ve bu değişimleri de global bir hale getiriyorlar. Yani dünyanın her yerinde sistemler değişiyor, kişisel anlamda insanlar değişiyor. O yüzden bu ara dönem yani Ocak ve Şubat bizim için çok kritik bir dönem olacak. Hayatımızda çok büyük değişiklikler olacak bu dönemde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belirli konularda tabii ki herkesin kendi haritasına göre, doğum haritasına göre kişisel anlamda bazı değişikliklerle karşılaşabiliriz bu dönem zarfında ki özellikle siyasette ve Türkiye'de biz daha önceki programımızda Türkiye'nin bir döngüye girdiğinden bahsetmiştik. Bir değişim döngüsüne girdiğinden ve 1,5 yıl süreceğinden bahsetmiştik. Bu sürecin önemli bir parçasını da biz aslında Ocak ayında ve Şubat ayında yaşıyor olacağız. Gerçekten çok ciddi bir dönem yaşıyoruz. Yalnız şunu da söyleyeyim, bu olumsuz bir dönem değil. Bu aksine çok olumlu yönde hareket edebilecek bir dönem. Çünkü Jüpiter'in çok güzel destekleri var. Ee, Sadece 14'ünde gerçekleşen dolunayımız biraz bizi korkutabilir. Çünkü orada hem Mars karşıtlığını yaşayacağız, hem Jüpiter'le olan temasların dışında Uranüs teması çok önemli olacak 14 Ocak'ta. Uranüs ile Mars'ın bir araya geldiği dolunaylarda maalesef biraz agresiflik ve şiddet enerjisini ön plana çıkarabiliyor. Bu da savaşın çok kaynayacağını gösteriyor. Yani Orta Doğu'da çok kan göreceğiz bu dönemde. Ya da kişisel anlamda çok yakınlarımızdaki yengeç genellikle aile teması, vatan millet temasını da içerdiği için çok yakınlarımızda da gerginlikler, tartışmalar, kavgalar, hatta Uranüs olduğu için de hani bir geri dönüşü olmayan bir kopuşlar da görebiliriz. Böyle bir döngüye işaret ediyor. Özellikle 14 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda gerçekleşen Dolunay döngümüz. Bunun dışında bu ay tabii çok önemli başka dolunaylarımız ve yeni aylarımız da olacak. Kova burcunda gerçekleşen bir yeni ay var. Bu tamamen Jüpiter'i ağırlıyor. 29 Ocak'ta gerçekleşecek ve bu 29 Ocak'taki Kova burcu yeni ay ile birlikte gerçekten hayatımızda çok olumlu ve pozitif yönde değişimler olacak. Mesela bu döneme yani sadece dolunay kısmı sıkıntılı ama e, önümüzdeki süreç gerçekten çok pozitif olabilir. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü bir astroloji uzmanı konuğum olduğunda aşağı yazılan al bir tane daha felaket tellalı çıktı söylemlerinden ben de çok rahatsızım. Öyleyse hızlıca 14 Ocak'ta seni korkutan başlıkları bir sıralayalım. En çok hangi burçlar etkilenecek onu senden öğrenelim. Sonra böyle içimize biraz su serperek 29 Ocak'a doğru gidelim. Hangi konuda uyarı yaparsın? Hangi burçları en çok uyarırsın? Şimdi tabii çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada sadece biz Dolunay'ı atlattıktan sonra bir şeylerin daha böyle istediğimiz yönde gittiğini göreceğiz. Şimdi bir sürü beklentisi olan insanlar var. Mesela mahkemelerini bekleyenler var, evlenmeyi bekleyenler var, okul bekleyenler, yurt dışına gitmeyi bekleyenler. Herkes için bir sıçrayış dönemi olacak. Ocak ayının sonları ve Şubat ayı.
sıçrayış olacak hayatlarımızda ve gerçekten çok güzel ilerlemeler kaydedeceğiz. Yengeç burcundaki dolunay, yani 14 Ocak'ta gerçekleşecek olan sert dolunay en çok su gruplarını etkiliyor. Yengeç, akrep ve balık burcunu en çok etkiliyor. Bunun haricinde de önce olan burçları, yani koç, terazi ve oğlak ve yengeci etkileyecek özellikle sert. Çünkü ani kararlar verilecek burada. Aniden ilişkiler bitebilir. Aniden bir arkadaşından, dostundan ayrılabilir, bir iş bitebilir. Bu bir olumsuz dolunaydır. Bakın, altını çiziyorum. Olumsuz dolunay ama dönem olumlu bir dönemdir. Etkilerini ne zaman görmeye başlayacağız? Tarih 14 Ocak ama 14 Ocak günü ve devamında mı bu etkiler? Öncesinde de ayak sesleri başlar mı? Kritik tarih ne zaman bu konuda? Hani susup oturalım o evrede, o açıdan soruyorum. Şöyle, büyük ihtimal yani 3-4 gün öncesinden başlar diye düşünüyorum. 4 gün öncesinden başlasa ayın 10'unda etkileri başlar diye düşünüyorum. Ve ruh halimiz nasıl olacak? Sizin söylediğiniz şeye binaen söyleyeyim onu da. Gerçekten evlere kapanacağımız bir ruh hali olacak. Yani çok agresif, öfkeli ve kaynayan bir kazan gibi bir psikolojimiz olacak yani. Gerçekten herkes çok birbirine kızabilir, küsebilir. En ufak şeyler çok büyütülebilir. Evlilikler bitebilir. Yani anlaşmalar ortadan kaldırılabilir. Ya böyle dengesiz bir dönem yaşatacak bize. Çünkü Jüpiter'in de çok etkileri var burada. O da olayları büyütüyor, genişletiyor. Trafik kazalarına çok açık bir dönem. Trafik kazalarına lütfen dikkat edelim. Ee, Özellikle hani Kurban Bayramı döneminde çok kazalar olur ya, onun gibi böyle birçok trafik kazası göreceğiz ama tır kazaları falan göreceğiz. Çok dikkat etmemiz lazım o yüzden. Onun haricinde hanımefendilerimizin, yani kadınlarımızın e, daha sakin olması, çok, çünkü dişil enerjinin çok agresifleştiği bir dönem olabilir bu dönemde. Bunlar Özellikle kadınlara mı sakinlik öneriyorsun? Evet, dişil enerjiye büyük sakinlik öneriyorum. Yani çok patlayabiliriz. Çok patlayabiliriz ve sonradan da nedenini bilemeyebiliriz. Yani pişman olabiliriz sonradan. Etkisi ne zaman bitecek bu dolunayın? 2 hafta sürecek etkisi. 14 gün daha geliyor. Yani ayın ikisi üçü gibi bitecek. 2 Şubat, 3 Şubat gibi etkisi bitecek. Bir de Kuzey Ay düğümü geçişi var. O da çok önemli bir ayrıntı. 29 Ocak'ta geçiyor Kuzey Ay düğümü. Kuzey Ay düğümü şimdi normalde Batı astrolojisinde karma anlatan bir şey olarak kullanılır. Karmayı temsilen kullanılır. O yüzden geçmiş yaşam ve bundan sonraki hayatla ilgili konuları içerir normalde. Her 2,5 yılda da burç değiştirir ve burç değiştirdiğinde de bizim topluca, yani topluca sınavlarımız değişir. Toplum olarak, birey olarak sınavlarımız değişir. Bu sene de Balık burcunda. Şimdi bu seneki sınavlarımız da şunlar. Lütfen akışa bırakınız. Lütfen yüce yaradana güveniniz. Lütfen kontrolü çok fazla kullanmayınız hayatlarınızda. Küçük şeylerden mutlu olmanın yoluna gitmekte fayda var. Umut dolu olmakta fayda var. Karamsar taraflarımızı açığa çıkarmayalım. Daha toz pembe bakalım hayata. Biraz daha umut dolu bakalım. O akışa uyma şeyi çok önemli gerçekten. Yani bırakacağız. Mesela bir örnek vermek gerekirse, bir işimiz olacak. Peşinden koşturuyoruz. Bir türlü olmuyor. Onu akışa bıraktığınız anda, yani olursa olur, olmazsa olmaza getirdiğiniz zaman bir anda böyle işlerinizin akışında kendi kendine çok güzel bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz, bu Kuzey Ay düğümü Balık'ta mesela. Peki Kuzey Ay düğümünün yer değiştirmesi tüm gezegenleri mi etkileyecek? Özellikle etkileyeceği gezegenler var mı? Temasta olduğu gezegenle alakalı olduğu için Jüpiter'le teması var, Neptün'le teması var. Şimdi aslında biz böyle kısa bir zamanı konuşuyoruz ya sizinle. Aslında uzun bir zaman konuştuğumuz zaman
da çok gezegen yer değiştiriyor bu yıl. Bu yıl çok özel bir yıl, biliyor musunuz? 2025 senesi çok ses getiren bir yıl. Neptün Koç burcuna geçiyor mesela. Jüpiter Yengece geçiyor. Uranüs ikizlere geçiyor. Daha büyük gezegenlerimiz hep yer değiştiriyor. Satürn Koç'a geçiyor falan. Aslında çok çok kritik bir sene yaşıyoruz biz. Yani hayatlarımızda çok ciddi değişimler olacak bu 2025 sonrasında. Onun da önem arz eden kısmı, yani Kuzey Ay düğüm balıkla bağlantı yapan kısmına baktığımız zaman diyoruz ki Neptün önemli olacak. Neptün Koç'a geçiyor yavaş yavaş ve aynı zamanda Jüpiter bağlantısı olacak. Bir de bu sene çok da teorik de gitmek istemiyorum ama Neptün'le de Satürn'ün bir kavuşumu var. O da bu seneye damgasını vuracak. Çünkü Mayıs ayında başlıyor, Eylül'e kadar devam ediyor. Bu dönem zarfında gerçekten çok büyük sınavlara tabi tutulabiliriz ve bu negatif yönde de olabilir. Zorluklarla da mücadele etmemiz gerekebilir. Ters bir etkidir çünkü. Zorlayabilecek bir etkidir. O yüzden Kuzey Ay düğümünü biz bu sene çok aktif bir şekilde göreceğiz. Yıl boyunca göreceğiz yani etkisini. Balık burcuna geçecek dedin. Şöyle anlayabilir miyiz? Balık burcu daha çok etkilenecek o ay düğümü değişiminden. Evet, balık burcu çok etkileniyor. Çok kısaca, hani küçücük böyle size hemen burçları nasıl etkiler ama çok kısaca bir şekilde hemen anlatıyorum Buyur, hızlıca. lütfen. Koç burcunu 9-3 aksından etkileyecek. O yüzden bu sene koçlar eğitimle ilgili konular, akademiyle ilgili konular, yurt dışı bağlantılar ve seyahatlerle ilgili konularda özel sınavlara tabi tutuluyor olacak. Boğa burcu e, yine haritasında balık ve başak aksından etkileniyor. Yine 8-2 aksından etkileniyor. O da parayla ilgili konular, yatırımlarla ilgili konular vesaire, bunlar çok ön planda olacak. İkizler Burcu, Başak zaten çok ona samimi gelen bir şeydir, burçtur. İkizler Burcu da ikili ilişkilerle ilgili konular, arkadaşlarla ilgili konular, temas ettiği insanlar, sürekli bir communication içerisinde olacak. Yengeç burcu ailesiyle ilgili konular, yakın çevresi, sık görüştüğü insanlarla ilgili konularda özellikle bu sınavlara tabi tutulacaklar. Aslan burcu eğitim alır gibi aslan. Aslan bu sene akademik bir eğitim alıyor sanki. Bir şeyler öğreniyor sürekli. Hayata dair bir şeyler öğreniyor, işiyle ilgili bir şeyler öğreniyor ve bunları aktarma, bunları iletme, yeni insanlarla tanışma, sık görüştüğü insanlarla projeler yapma, işler yapma, hep böyle bir hareketlilik söz konusu olacak iletişim kısmında aslanlarda. Başak Burcu sağlık konuları gündeme gelebilir, rutinleri günlük hayatında her zaman kullandığı e, işler, güçler, hep işleriyle şeyler, belki mahkeme kararları varsa onlarla ilgili konular, evraklar, dosyalarla ilgili konularla uğraşabilirler. Terazi burçları yine ikili ilişkilerle ilgili konularda, arkadaşlıklarla ilgili konularda, eşle ilgili sınavlarda evlenebilirler. Mesela bu döngünün sonunda özellikle. Bu Kuzey Ay düğümü zaten onu sonradan söyleyeyim. Akrebi söyleyeyim. Akrep'te o kadar içsel bir dönem yaşıyor ki ve bu içsel dönemi dışarı vuracak. Akrepler çok dışa vurumcu olacaklar. İnanılmaz. Bir anda konfor alanını terk ediyorlar. Kariyere ilerliyorlar ve bir şeyler yapmam lazım benim bu hayatta. İlerlemem lazım. Onun farkına varıyorlar. Ee, Yay burcu arkadaşlarımız seyahatler, toplantılar, kalabalıklar, insan içindeler sürekli. Aktif bir döneme giriyorlar o yüzden. Oğlak burcu arkadaşlarımız kariyer konusunda özellikle çok güzel atılımlarda bulunacaklar. Toplantılar, yeni insanlarla tanışmalar e, ve çok da destekler alacaklar insanlardan. Yeni tanıştıkları insanlardan da çok fazla destekler görecekler bu arada. Kova burcu. Kova burcu sosyalleşiyor, dışa dönüyor, yeni insanlarla tanışıyor da, yurt dışı bağlantılı işler yapabilir.
Onun dışında hastalıkları olan kova burçlarının iyileşme süreçleri başladı bu dönemde. Ve son olarak balık burcu 1.7 aksında, bu da diyor ki evlilikler, ikili ilişkiler, ben merkez ve sen merkez arasında bir gidiş geliş yapacak balık burcu. Kendini tanıyacak balıklar. Ben nasıl bir insanım, nasıl bir hayatım var? Kendini sorgulayacak ve ilişkilerini sorgulayacak. Birçok balık evleniyor, birçok balık boşanıyor. İlişkilerde çok ciddi bir hareketlilik olacak bu dönem zarfında. Son olarak şunu söyleyeceğim, ya üç tane çok önemli burcumuz bu yıl mesela bu sırf kuzey ay düğümlerinden dolayı yengeç, akrep ve balık burcu evlilik yapabilir mesela. Hani düşünüyorlardı, ciddi bir insan çıkabilir karşılarına mesela. Böyle bir şey olabilir. Burçlarla ilgili anlatacaklarım bunlar. 29 Ocağı gelelim o zaman. Heyecanla bekliyorum. Eminim izleyici de aynı durumdadır. Olumlu açılar var dedin. Zira biz hasretiz gökyüzünden gelecek olumlu açılara. Neler yaşatacak? Ne gibi olumlu açılar? Tüm burçları kapsıyor herhalde 29 Ocak'taki. Evet, 29. Bu arada siz gerçekten müthiş takip ediyorsunuz olayları. O yüzden de ekstra tebrik ediyorum sizi. İşimiz bu. Kova burcu yeni ayı sizin de dediğiniz gibi vallahi müthişsiniz. Yeni ay üçgen Jüpiter. Bu enerji var burada ve bu da demek oluyor ki bir şeyleri yapıyoruz ve bunları büyüteceğiz, olgunlaştıracağız. Yani yurt dışında çok büyük hareketlilik, siyasette çok büyük hareketlilik, global çerçevede dünyada çok büyük hareketlilik zaten var. Bizim daha önce sizinle konuştuğumuz büyülü üçgen dediğimiz bir gökyüzü etkisi vardı mesela, Neptün'ün, Uranüs'ün, Plüton'un etkileşimi, üçgeninden oluşan bir şey. Orada Bitti demişti mi o ki etki? devam ediyor ve şu an en çok şiddetli olduğu yer aslında Ocak ayı mesela. Başlangıcının Hatırlatalım o zaman. Büyülü üçgen neydi ve neler yaşatacaktı? Etki devam ediyorsa ve pik noktasındaysa bir kez daha hatırlatalım orayı. ha, ha, tamam. Şimdi şöyle, çok önemli bir etki bu ve Ocak ayında çok daha kendini belli etmeye başlayacak. Tabii ki bu enerji 2025-2028 arasında devam ediyor. 3 yıl devam edecek. Ne olacak? İkizler Burcu, Koç Burcu, Kova Burcu olanlar hayatlarında çok ciddi ilerlemeler kaydedecekler. Ya da haritalarımızda İkizler, Koç, Kova'da gezegenimiz varsa demek ki o alanlarda bir gelişmeler kaydedeceğiz. Şimdi bu büyülü üçgen dediğimiz şey zaten komple bir değişim. Bakın bir örnek vereceğim. Mesela Gassal'ı izliyoruz. Gassal nedir? Mesela ölüm ötesiyle ilgilidir. Ee, Ya da işte mesela Ferdi Tayfur hikayesi oldu. İşte Allah rahmet eylesin. Ee, Orada da mesela bir yine derinlikler, ruhun derinlikleri, hep bunlarla ilgileniyoruz. Çünkü tema bu zaten. Yani bu üçgenin teması zaten hepimiz için aynı şey. Derinliklerle ilgileniyoruz. Ya insanların psikolojileriyle ilgileniyoruz, ya nereden geldikleriyle, ne yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Ama bunun dışında da keşifler var, icatlar var. Sağlık alanında, teknolojide, işte bir sürü robotlarla ilgili bir sürü gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek. Biz de evriliyoruz o yüzden. Şimdi bu evrimin bir parçası olarak Kova burcunda yeni ay Jüpiter'le üçgen yapıyor ve burada müthiş, çok güzel keşifler olacak mesela. Çok güzel icatlar olacak. Ha, ani gelişmeler olacak mı? Olacak. Ama deprem etkisi vermez. Depremden çok korktular. Deprem enerjisini 12 Şubat veriyor. 12 Şubat deprem enerjisi olabilir. İhtimal dahilindedir. Ülkemiz Etrafındaki açısından mı bu etkiyi tabii veriyor? tabii tabii. Şimdi 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda Dolunay olacak. Şimdi Aslan teması astrolojide depremle biraz ilişkilendiriliyor. Bir de burada Uranüs karesi olacak. Güneş kare Uranüs olacak. O da ani bir olayla, bir etkileşimle ve bu ses getirecek bir olay olacak. Çünkü Aslan burcunda olduğu için ses getirecek bir olay olacak. Ha, yeraltı ile alakalı olabilir. Deprem ihtimali var.
4-5 gün oynayabilir. Ama eğer deprem olmazsa da o dönemde çok ani ve hızlı bir şekilde gelişen ama tabii olumsuz yönde de bizi etkileyen bir toplumsal olayla karşılaşma ihtimalimiz mümkün olabilir. Lokasyonla ilgili bir uyarı yapabilir misin depreme ilaveten? İhtimallerimiz var tabii ki. Çok tam nokta atışı yapamayabiliriz ama mesela ben Ege'de risk olduğunu düşünüyorum. Ege bölgesinde bir risk olduğunu düşünüyorum. İzmir olabilir. Ya da Ege altlarında, kıyılarında olabilir diye düşünüyorum. Çok doğu tarafı değilmiş gibi geliyor bana. Daha Ege tarafıymış gibi geliyor sanki. E, şöyle, bu tabii Şiddetini öngörebiliyor muyuz? Allah muhafaza yıkıcılığı ile ilgili ürkütücü bir senaryo var mı senin hesaplamalarına göre? Allah muhafaza tabii. ya Allah muhafaza çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi sert bir deprem olacak ama e, çok büyük yıkımlar vereceğini ben tahmin etmiyorum açıkçası. Yani çok büyük kayıplar ve ölümler veren bir sabit yıldız yok burada mesela. Ama ihtimaldir yani. Deprem bilmek de çok zor astrolojide biliyor musunuz? İhtimal üzerinden gidiyorsun hep. Yani biraz zorlandığımız bir şey ama olabilme ihtimali var. Çünkü Uranüs karesi Ay'la da Güneş'e de Uranüs'ün karesi olduğu için burada yeraltı ile ilgili bir sarsıntı bekleyebiliriz. Hemen biz ekonomiye geçelim. Bir parantezle o konudaki öngörülerini de merak ediyoruz. Altın bir süredir durağan, kripto zirvedeki yerini koruyor. E, Dolar euroyu geçti, geçecek mi? Ekonomistlerin görüşleri doların euroyu geçme ihtimalinin yüksek olduğu yolunda. Bu parametreler hakkında neler söylersin? Şimdi ekonomide altın şu anda gerçekten stabil olduğu bir dönem yaşıyor. Bayağıdır. Eylül'den beri bence. Eylül ayından beri stabil olduğu bir dönem yaşıyor gibi geliyor. E, ekonomik hareketlilik de yine Aslan'la bağlantılı. Şimdi bu Aslan 12 Şubat'taki Aslan Dolunay'ında ekonomide mesela özellikle dolar ve euroda burada hareketlilik bekliyoruz mesela. Mesela bir ufak dokunuşlarla küçük küçük çıkışlar tabii çok büyük birden böyle patlayacak demiyorum ama bir hareketlilik bekliyorum ben burada 12 Şubat civarında Aslan'dan dolayı. Kova daha çok Bitcoin'le alakalı yani 29 Ocak'taki yeni ayımız daha Bitcoin'le alakalı. Destek atacak cinsten mi? Evet, bence biraz daha Bitcoin'le çıkışlar bekleyebiliriz o dönemde. Yukarıya atabilir yani. Ama 12 Şubat'ta geleneksel metotlar, altın, dolar ve euro ile ilgili gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Seres de var Şimdi çünkü. 6 Ocak'ta biz bu videoyu çekiyoruz. 6 Ocak'tan Şubat'a kadar en şanslı burçlar hangileri desem ve özellikle uyarı yapacağım burçları da özetleyip bir sıralamanı istesem. Tabii ki en şanslı burçlar Yay burcu bu dönemde. Şubat'a As, kadar. Asla evet Şubat'a kadar. Yay burcu, Aslan burcu, Oğlak burcu. Böyle işleri açılanlar bunlar hep böyle düğümleri çözülenler adeta ve Balık burcu. Düğümleri çözülüyor bu insanların. Yani bir işi vardı, halletmesi gerekiyordu. Onu çözecek çok rahat bir şekilde. Uyarı yapacağım burçlar, dikkat etmesi Hocama gerekenler. Akrep burcunun dikkat etmesi lazım kesinlikle. O çok önemli. Akrep burcu, Boğa burcunun dikkat etmesi gerekiyor. Kova burcunun ve Aslan burcunun da bu dönemde ya böyle dikkat derken de şöyle bir şey yani biraz durağan geçebilir. Çok sonuçlu gitmeyebilir, durağan geçebilir. Ama işte haritalarda önemli ya burçlarımız mesela atıyorum başka bir burca aitsiniz ama haritanızda farklı burçlar var. Onlardan da etkileniyor insanlar. Yine işlerini çok güzel yoluna koyacak. Başak Burcu müthiş. Para gelebilir Başak Burçlarına. Mesela çok güzel şeyler kazan. İkizler Burcu'na para gelebilir. Beklediğiniz paralar gelebilir hatta.
Öyle bir etkileşimi var. Burada başka söyleyebileceğim burçlarla ilgili bir de Koç burcu. Koç burcu da çok atak olduğu bir dönem. 2025 yılının ilk 6 ayına mı yüksek puan verirsin, ikinci 6 ayına mı? 2025. Ay, şimdi öyle bir şey ki 2025'in biz ikinci dönemde kaymağını yiyeceğiz. Birinci dönemde yapılandırmalarımız var, hareketlerimiz var, yeniliklerimiz var. O yüzden ben yenilik taraftarı olarak ilk 6 ayına daha yüksek puan veriyorum. Peki yapılandırma dedin, daha sancılı olacağı anlamını da çıkarır mıyız? Tabii yenilikler olacak hayatlarımızda. Hepimiz çok çok şey değişecek hayatlarımızda gerçekten. İnanılmaz değişimler yaşayacağız. Ve bunlar böyle küçük küçük şeylerle, yani çok da bizim dikkatimizi çekmeyen şeylerle de olabilir günlük hayatımızda. İlla büyük devrimler beklemeye de gerek yok burada aslında, ama değişiklikler olacak, yenilikler olacak ve belli bir dönem sonunda biz artık kendimizi yapılandırmış olacağız. Ama Gökyüzü açılarına çok güçleniyoruz. Buyur lütfen. Çok O kadar güçleniyoruz. güçleniyoruz ki, çok güçleniyoruz. Ya bu bir süreç. 2016'dan beri gelen bir süreç var. O sürecin bir parçası artık, yani gözlerim dolu dolu söyleyebilirim bunu. O kadar güçleniyor ki insanlar ve kendilerine geliyorlar. Bence 2025 bunun için çok doğru bir zaman ve insanlar da bunu değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. gökyüzü açılarına kafa tutmak mümkün müdür? Şimdi gökyüzü açılarının olası etkilerini konuştuk. Değişim ana tema anladığım kadarıyla. Ben değişim sevmiyorum, değişmeyeceğim diyerekten gökyüzüyle zıtlaşmanın bana bir faturası olur mu? Şimdi aslında şöyle bir şey, bu daha geçen gün konuşulan bir konuydu ve şöyle bir yorum oldu. Ya işte hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Hep değişimden bahsediliyor ama sizin içinde bulunduğunuz sistem değişiyor zaten. Yani oturduğunuz yerdeki sistem değişiyor. Belki mahalleniz değişiyor. Belki, yani illa sizin fiziksel olarak kalkıp bir yerden bir yere gitmenizle alakalı değil. Zaten çağ değişiyor. Mesela biz yeni bir çağa giriyoruz, yani komple bütün insanlık değişiyor zaten. O yüzden e, hiç günlük hayatında bir değişiklik olmayan insanlar bile bu değişimin bir parçası bence. Diye düşünüyorum. Herkes değişecek. Ez cümle. Evet, değişiyoruz ve değiştiriyoruz da bence. Başkalarını da değiştiriyoruz. O da güzel oluyor yani. Birbirimizle etkileşim halinde olmamız da çok güzel. Petek Seyran, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyiciler beğenir. Çok çok teşekkür ediyorum. Stüdyoya da bekliyoruz. Efendim, yorumlarınızı lütfen yazın.